Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Bugün karşınıza yine bir öğretmenin hikayesiyle çıkacağız. Bu sefer karşımızda Sakarya'dan bir beden eğitimi öğretmeni var. Sıradan bir isim değil bu. Özellikle Sportizm Otizm Derneği'ni kuran bir isim. Sportizm Otizm Gençlik ve Spor Kulübü'nü kurdu ve kurmakta kalmadı, hala başında. Adından da anlayacağınız gibi otistik gençlerimize, çocuklarımıza yardım eli uzatıyor. Onları hayatla barıştırıyor, aramıza katmaya çalışıyor. Biz engelleri kaldıran insanlara her zaman saygı duyuyoruz programda. Her zaman onları anlatmaya, yaptıkları işleri göstermeye çalışıyoruz. Bir parça amacımız onları göstermek ama bir parça da diğer insanlara ilham vermek. Ben çok önemsiyorum bu ilham verme meselesini. İşte Sportizm, Otizm, Gençlik ve Spor Kulübü de bunlardan ilham veren hikayelerden bir tanesi. İsterseniz vakit kaybetmeyelim, sizleri Sakarya'ya götürelim. Sakarya'dan bir öğretmenin hiç tanımadığı insanlar için çabalamasını, gösterdiği mücadeleyi anlatalım. Otizm pek de duymaya alışık olmadığımız, duyduğumuzda şaşırdığımız bir hastalık. Bu kelimeyi insanlar sadece reklamlarda ve sokaklardaki duvar afişlerinde görüyor genelde. Oysa bunun bir hastalık olduğunu ve yaşam boyu insanın her anında yanında, yakınında hissettiği bir süreç olduğu çoğu kez kimsenin aklından geçmiyor. Amerikan Psikiyatri Derneği'nin en son verilerine göre her 100 çocuktan birinde otizm görülme olasılığı var. Ve Türkiye'de toplam 450 bine yakın otizmli birey yaşıyor. Otizm, sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranışlarda farklılıklarla kendini gösteren bir bozukluk. Nörolojik bozukluk. Sosyal etkileşim derken başkalarıyla iletişim kurmama, yalnız olmayı yeğleme gibi belirtileri sayabiliriz. Konuşma sorunları derken hiç konuşmama olabilir ya da sıra dışı konuşma olabilir ya da konuşmayı, dili işlevsel olarak kullanamama olabilir. Davranışlarla ilgili de kendini gösteren durum şu: belli takıntılar var. Bu takıntılar ilgi takıntıları şeklinde de olabiliyor, davranış takıntıları şeklinde de olabiliyor. Yani günün çoğunu çocuk elinde bir top zıplatarak geçirebiliyor, oyuncak arabanın lastiğini, tekerleğini çevirerek geçirebiliyor ya da ilgi takıntıları gösterebiliyor. Örneğin çok sıra dışı bir konuya çok yoğun ilgi gösterebiliyor. Türkiye otistik bireylerin yaşamları konusunda her ne kadar istenilen seviyeleri yakalayamamış olsa da hem devletin hem de özel kurum ve kişilerin açtığı birçok otizm eğitim merkezi var. Ve belki de bunların içinde en farklı olanı da Sportizm, Otizm Spor Kulübü. Bener Erkoru çocukluğundan bu yana sporun içinde olan bir isim. Bir süre Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sporculuk yaptıktan sonra özel hocalık yapmaya başlamış. Ve bir gün yüzme havuzunda eğitmenlik yaparken karşılaştığı bir olayla tüm hayatını değiştirmeye karar vermiş. Yaşamım boyunca hep sporun içinde oldum. Ailemin bana sağlamış olduğu spor imkanlarıyla hep sporun içinde var oldum.
Sporculuk yaşamı Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başladı. Yıllarca Fenerbahçe sporculuk hizmeti yaptıktan sonra altyapıda antrenörlük hayatım başladı. Üniversitede okuduğum dönemlerde altyapıda antrenörlük yapıyordum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde altyapı hedeflerim tamamlandıktan sonra İstanbul'da bir kurumda spor koordinatörlüğü görevine başladım. Çok ilginçtir ki yüzme derslerimiz esnasında bir bireyin ciddi travmaya girdiğini, etrafa saldırdığını ve bu saldırmalar sonucunda da havuzdan çıkarılması gerektiğini gördüm. Ve aileye yardımcı olmaya karar verdim. Aileye yardımcı olduktan sonra aile bana bu çocuğa yüzme dersi vermeyeceğimi söyledi. Seve seve yardımcı olabileceğimi söyledim ve böylece o davranışları gösteren bireyle yüzme derslerine başladım. Yüzme derslerine devam ettiğim süre içerisinde bir türlü iletişim kuramıyordum kendisiyle. Bir takım obsesyonlar ve statopikleri vardı. Havuz kenarına sularını atarak havuz kenarlarını ıslatıyordu. Ben de ilk önce kendisiyle havuz kenarına sular atarak ıslatmaya başladım. Ve o dönüp bana bakıp bu ne yapıyor burada demeye başladı. İlk iletişimim benim öyle başladı. Daha sonra aileye sorduğumda bireyin sorunu nedir? Bir şekilde iletişim kurmak istiyorum ama kuramıyorum ve yapmak istediklerimi kendisiyle gerçekleştiremiyorum dediğimde birey otizm tanılı bir çocuk olduğunu söyledi. Ve otizmle benim tanışmam ilk 2000 yılında bu şekilde oldu. Aileyle vermiş olduğumuz kararla bu otizmli bireyin yaşamına girerek onun yaşamda farklı bir noktalara getirmek, yaşam kalitesini arttırmak, sportif becerileri kazandırmak amacıyla bir anlaşma yaptım. Ve yaşamımı İstanbul'dan Sapanca Kırkpınar'a taşıdım. Sapanca Kırkpınar 4 mevsime yaşama uygun bir yer. Bu uygun imkanlar içerisinde öğrencimle birebir yaşamaya başladım. Yaklaşık 5 yıllık bir süre beraber yaşadıktan sonra öğrencimde farklı gelişimler söz konusu olmaya başladı. Kazandığı spor beceriler onun özgüvenini ve beraberinde fiziksel görünüşünü geliştirmeye başladı. Bu gelişimle beraber etraftaki diğer otizmli bireylere baktığımda gerçekten de birbirinden farklı olmaya başladı. Uluslararası seminerlere, toplantılara katılarak otizmin ne demek olduğunu ve bu otizm konusunda daha neler yapılabileceğini araştırmaya başladım. Şöyle bir şey gördüm. Bireyler hep akademik yönden, beynin gelişimi yönünden bir program içerisinde tutuluyor. Fakat biliyorsunuz insan sofistike tamamen harekete dayalı bir varlıktır ve bir karakteristik özelliği de egzersizdir. Egzersiz yapmaya programlanmıştır. Ve ben otistik çocukların egzersiz yaparak, spor yaparak da bir noktaya gelebileceklerine inanarak çalışmalarımı yaptım. Bu yaptığım çalışmalar sonucunda otizmli öğrencim masa tenisi, tenis, yüzme ve kayak becerilerini kazanmaya başladı. Bu becerilerimi aldıktan sonra, kazandırdıktan sonra şunu gözlemlemeye başladım. Sporda kazanılan beceriler yaşama da ilişkilendirilebiliyor. Masa tenisinde kazandığı beceri ayakkabı bağlamaya, bunun beraberinde restoranta gittiğinde çatal bıçak kullanmaya, spor sayesinde kazandığı öz disiplin ve spor ahlakı sayesinde bir sinemaya gidebilme, bir restoranda ailesiyle beraber oturabilme, vücudundaki o hiperaktivite ve anlamsız davranışlar artık kontrollü davranışlara dönmeye başladı. Ve böylece bir program oluşturmaya karar verdim. Ve ekip arkadaşları oluşturma kararında bulundum. Çevremde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olmuş arkadaşlarımla görüşerek onları bu alana çekmeye çalıştım. Burak Erdoğan isimli otizmli bireyle bu maratona başlayan Bener Erkorur, 10 yıl önce Sportizm Otizm Kulübü'nü kurdu. Hedefi otizmli bireyleri sporla birlikte yaşamın içine katmaktı. Bu kulüpte yüzme derslerinden masa tenisine, kürek eğitiminden tenis derslerine kadar birçok dalda eğitim veriliyor. Ve bu eğitimlerin hepsi özel eğitmenler tarafından veriliyor. Temiz koşuyorum, kürek çekiyorum, bisiklet kullanıyorum, yüzüyorum, masa tenisi oynuyorum. Otistik olduğunu öğrendikten sonra tabii bundan sonraki hayatta nelerle karşılaşacak, ne olacak falan bayağı bir sürü zorluklar gözümüze görünmeye başlamıştı. Zor bir yolda olduğumuzu fark ettik tabii. Sporla ben zaten sporcu olduğum için Doğru'yu da hep spora yönlendirip işte ilaç almaması yolunda bizim düşüncelerimiz hep öyleydi. Çünkü genelde hep bu tip çocuklara ilaç tedavisi yapılıp onların dikkat sürelerinin uzatılmasını sağlıyorlar ilaçla. Ben tabii ilaca karşı olduğum için ne yapabilirim diye düşündüğümde spor bana mantıklı geliyordu. Doruk'la hep devamlı bir spor yaptık. İşte yüzme, bisiklet,
paten ve bayağı da yeteneklidir Doruk yani o konuda. Yapabileceklerim bir yere kadardı sonuçta. Tabii bir kulüp olması gerekiyordu. Sportizm kulübü ve Bener Hoca da işte bana mantıklı geldi. Yani spor özgeçmişinden dolayı. Şimdi Doruk da buraya geldiğinde benimle beraber yüzme yapıyordu, bisiklet yapıyordu. Burada daha bir sürü dallara girdi. İşte masa tenisi mesela ilk defa burada başladı. Kürek ilk defa burada başladı. Ve kürekte de çok başarılı. Ve bundan sonra benim hedefim yani Doruk'la ilgili artı tabii Sportizm ve Bener Hoca'nın da hedefi olimpiyatlara hazırlıyoruz ve yani özel olimpiyatlar değil normal çocuklarla yarışmasını yani bizim düşüncemiz bu. Beklentimiz de bu Doruk'tan ve bunu da başaracağına inanıyorum yani Doruk'un. Bu kulüpteki otizmli bireylerin birçoğunun yıllar önceki hallerini görünce bu sahneler bir tiyatro oyunundan alınmış sanıyorsunuz. Oysa otizmli birçok birey ve ailesi her gün bu sahneleri yaşamlarında bizzat yaşıyorlar. Birçoğu hastalığı ilk öğrendiklerinde ne yapacaklarını bilmeden hemen her kuruma başvurmuşlar. Ve birçok aile son bir umut olarak Sportizm Otizm Spor Kulübü'nü kendileri ve çocukları için son bir mucize noktası olarak görmüşler. Şimdi ben Ege'nin annesiyim. Ege'ye yaklaşık 20 aylıkken otizm teşhisi konuldu. O zamana kadar normal gelişen bir çocuktu. Birdenbire sustu kelimelerini kaybetti ve otistik olduğunu öğrendik. Tabii bizim için çok büyük bir yıkımdı bu. 2 kez Amerika'ya gittik. Hindistan'da bir G-terapi olduğunu söylediler, ona gittik. Yani çok yollar denedik. Özel eğitimi asla bırakmadık fakat 10 yaş civarında Ege kendine ve çevresine zarar vermeye başladı. Yüzünü yaraladı, işte saçlarının yarısını yolmuştu. Kolunda kolluklar, kafasında kask vardı çünkü kesinlikle durduramıyorduk. En son bize şu söylendi, artık Ege için yapılabilecek bir şey yok, psikiyatri kliniğine yatırmalıyız dendi. Çok zor bir karardı bizim için. Ben hastanenin bahçesinde çok uzun saatler düşündüm ve son bir şans bir bodyguard aramak üzere eve döndüm. İnternetten bodyguard ararken burayı buldum, Sportizmi. Ve her şey bizim için böyle başladı. Dönüşüm, mucize, ne derseniz artık. Tabii burada hemen sihirli bir değnek yok. Çok ciddi bir çalışma başladı. 7 gün 24 saat diyelim buna. Nasıl bir çalışma? Sporla çalışma. Ege bütün enerjisini burada atarak zamanla değişmeye başladı. İşte kendine zarar vermeye, çevresine zarar vermeyi bıraktı. Gördüğünüz gibi saçları uzadı, tamamen sporda başarılar elde etmeye başladı. Kayak, masa tenisi, tenis birçok alanda başarılı. Marmara Bölge ikincisi oldu masa tenisinde. Şu an Türkiye Şampiyonası'na katılacak zaten. Bizim için mucizeydi. Yani bunu kelimelerle anlatmam mümkün değil. Çünkü biz akıl hastanesinin kapısından çıkartıp çocuğumuzu Kırkpınar'a getirdik. Ve harikalar yaratıldı. Yani nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Sportizm Otizm Kulübü bugüne kadar yüzlerce otizmli bireyin ve ailesinin hayatına temas etmiş durumda. Bu merkezlerde otizmli bireylere sadece spor eğitimi verilmiyor. Her bir konusunda uzman eğitmenlerin eşliğinde birçok eğitim programı çocuklar için hayata geçiriliyor. Sportizm Kulübü'nde eğitimi verilen konulardan biri de çağın hastalığı olarak nitelenen obezite. Hilal 21,5 yaşındaydı. Çok kiloluydu. Çok agresifti. Gücünden faydalı ve yaşının verdiği güçle her şeyi yaptırmaya çalışıyordu. Geldik ve kabul edildik. Ben ilk Bener'le o zaman tanıştım. Gerçekten bana ilk verdiği duygu müthiş bir güven oldu. Onun bizden istediği bütün hayatımızı değiştirmekti. Tamam dedi, siz çocuğunuzu çok seviyorsunuz. Çocuğunuz için de her şeyini yapıyorsunuz ama sonuç itibariyle buraya kadar gelmişsiniz ve görüyorsunuz gideceğiniz yolda daha kötü. Biz burada hayatımızı değiştirdik. İşte ev tuttuk. Hocaları 7-24 saat bir eğitim. Ama gerçekten gün ve gün bir takım mucizelerle karşılaştık. Yani bir kere 120 kilo olan kızımız şu anda işte
işte 40 küsür kilo vermiş durumda sadece sporla. Farkındalığı arttı, uyumu arttı. Yaşının gerektirdiği her şeyi yapmaya başladı. Sadece burada inanın spor yapılmıyor. Burada sosyalleşme adına her şey yapılıyor. Bener sadece bizim kızımıza bir hayat vermedi. Aynı zamanda bize de bir hayat verdi. Gerçekten bir fark yarattı. O fark da bizi ve kızımı farklı, hayattan zevk alan, gerçekten dünyaya artık umutla bakan insanlar haline getirmemizden kaynaklanıyor. O bir gerçekten bu konu için seçilmiş bir insan. Bunu böyle kabul ediyorum. Bizim de buraya gelmemiz boşuna olmadı. Ben yani bizim durumumuzda olan tüm ailelere hep şunu söylemek istiyorum. Umutlarını tüketmesinler. Her zaman her yerde mutlaka bir çare var. Bizim çaremiz burası oldu. Biz hayatımızdan çok memnunuz. Gerçekten ne kadar teşekkür etsek, ne kadar minnet duysak azdır ona. Sen kalem ol ben de kağıt, yaz beni yarim yarim, çiz beni yarim yarim, çöz beni yarim yarim. İşte bu hastalığın sürecinde işte bir sürü yerlere gittik, bir sürü tedaviler yaptık ama sonuçta Can öyle bir hale geldi ki işte yaşamı, bilgisayar, monoton bir hayat ve tepki vermiyor birçok şeye. 148 kiloya kadar çıktı, 150 kiloya kadar çıktı. Tabii o zaman panik yapmaya başladık. İşte kolesterol 400'lere vurdu, işte odadan çıkmamaya başladı. Ne yapalım ne edelim diye bizim işte bir Figen abla diye bir ablamız var, avukat. O bir yer önerdi bize, o da burası tabii. Buraya geldik, gerçekten hayran kaldık. Yani değişik bir sistem, sporla bu tür çocuklara bir yön veriyorlar. Sonra bayağı zaman sonra işte hanımla bunu istişare ettik. O biraz Can yatamaz, kalamaz, şunu yapamaz dedi. Fakat o süreç 2009 Mart ayında buraya vermeye karar verdik. Ve Can burada tabii bir ekip mantığıyla çalışıyor. Hocalar çok iyi. Zaten Bener Hoca çok enteresan bir adam. Değişik bir nüve var adamda. Yani bir melaike dediğimiz. Hani şimdi annemin kare lahana sarmasını kimse yapamıyor yani. Hanıma da yaptırıyoruz, başkasına da yaptırıyoruz ama annemin yaptığı kare lahana sarmasını kimse yapamıyor. Bir nüve var yani, bir el melaikesi var. O melaike şeyde de var, Bener Hoca'da da var. Ve gerçekten Can burada çok iyi bir noktaya geldi ve çok mutluyuz. Bugün bu merkezde eğitim gören ve spor yapan çocukların yaşadıkları değişim gerçekten inanılmaz. Sporcuların eski fotoğraf albümlerine bir bakılınca yaşanan gelişme hem ailelerin hem de çocukların yüzünü güldürüyor. Sporu eğer siz yaşama da ilişkilendirirseniz yaşama da çok büyük katkısı var. Bir masa tenisi oynayan çocuk, bir bisiklete binen çocuk beraberinde evde de bir takım ince becerileri de beraberinde getirebiliyor. Otizmli ailelerin en önemli sorunlarından biri de bizler bu hayattan gittikten sonra çocuklarımızın ne olacağı konusudur. Biz onlara sportizm olarak şöyle bir yol izlemeye çalışıyoruz. Çocuklarımız şu anda Burak örneğinde olduğu gibi 10 yıl önce çalışmaya başladığım sporcumda güzel bir takım temelleri geçti. Geçtikten sonra da şimdi artık kulübümüzde asistan antrenör olarak görev alıyor. Ve ilerleyen dönemlerden de kulübümüzden de maaş alacağını düşünüyoruz biz. Ve bu ilerleyen yapı inşallah büyük bir vakıflaşma haline gelir. Ve bizler bu hayattan gittiğimizde gerçekten de otistik ailelere ve onların çocuklarına çok güzel bir gelecek bırakmış oluruz. Bener Erkorur bir tesadüfle başladığı yolda kocaman bir spor kulübü kurdu. Başaramazsın diyenlere inat, azimle ve gayretle otizmli bireyleri spor aracılığıyla yaşama adapte etmeye çalıştı. Verdiği mücadeleyle hem otizmli bireylerin hem de ailelerin hayatında kocaman bir fark yarattı. Hayat her zaman hepimize adil olmayabiliyor. Hastalığı da var, yaşlılığı da var, iyi gün de var, kötü gün de var. Bener Erkorur'un hikayesi belki de hayatın çok adil davranmadığı çocuklarımızın, yavrularımızın nasıl hayata tutunacağının da hikayesi. Biz anlatırken çok sevindik, çok mutlu olduk. Umarız başka Benerler de çıkar ve yine farklı alanlarda hayatın adil davranmadığı insanlarımıza kucak açar.
Kısa bir aradan sonra fark yaratanları bitireceğiz. Sevgili seyirciler, Bir Fark Yaratanlar programının daha sonuna geldik. Ben Cüneyt Özdemir. The Seed Salonu'ndan, Sabancı Müzesi'nden programı sizlere sunmaya çalışıyorum. Eğer siz de bir fark yaratan olduğunuzu düşünüyorsanız ya da aranızda böyle isimlerin olduğunu düşünüyorsanız lütfen www.farkyaratanlar.org adresindeki formumuzu doldurun ya da 0212 249 23 14 nolu telefonu arayın. Arkadaşlarımız sizlere yardımcı olsun. Yeni bir Fark Yaratanlar'da buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyi